Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Savaşı sırasında 19 Şubat 1915, 9 Ocak 1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası'nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya ile güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul'u zapt etmek suretiyle Almanya'nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İtilaf devletlerini zayıflatma amacıyla ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı'nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir. Peki Çanakkale zaferini hiç merak ettiniz mi? Gelin zafere daha yakından bakalım. Merhaba, ben tarihçi, kişisel tarihçiniz. Osmanlı İmparatorluğu, Almanya'nın Rusya'ya savaş ilan ettiği 1 Ağustos 1914'ün hemen ertesi günü Almanya ile bir ittifak antlaşması imzalamıştır. Bu antlaşma, İmparatorluğun kesin olarak Almanya'nın ana gücünü oluşturduğu İtilaf devletleri safında fiilen savaşa gireceği anlamına gelmektedir. Enver Paşa, fiilen savaşa girmeyi, seferberliğin tamamlanmamış olması ve Çanakkale Boğazı savunmasının tamamlanmaması gibi gerekçelerle ertelemeye çalışmıştır. Ancak Almanya, bir an önce savaşa fiilen girilmesi için baskılarını sürdürmüştür. Bu baskılar, Akdeniz'de Britanya donanması önünden çekilen Goeben ve Breslau, savaş gemilerinin İstanbul'a gelmesiyle bir oldu bittiye getirilmişti. Daha sonra Osmanlı donanmasına bağlı bir grup gemiyle Karadeniz'de açılan bu gemiler 27 Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını bombalayınca Rusya, Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmiştir. Birleşik Krallık Savaş Konseyi Sekreteri Albay Henkey, Winston Churchill'ın da desteğiyle 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı'nın donanmayla geçilerek İstanbul'un işgalini öngören bir planı Savaş Konseyi'ne sunmuştur. Plan, çeşitli evrelerden geçerek uygulamaya kondu ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir donanmanın Boğaz'a geniş çaplı saldırıları 1915 Şubat ayında başlatıldı. Özellikle 19 Şubat 1915 ve 25 Şubat 1915 bombardımanları sonucu Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Çobanlı, giriş tabyalarının geri hatta çekilmesi emrini uygulatmıştır. En güçlü saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konuldu. Çanakkale Boğazı'ndan geçerek İstanbul'a gitmek isteyen müttefik donanması 18 Mart 1915'te Anadolu ve Rumeli hattındaki tabyalara yoğun bombardıman yaptıkları sırada düşman gemilerinden atılan bir mermi Seyit Ali'nin bataryasında cephaneliğe isabet edip havaya uçurmuş. Bataryadaki erlerden 14'ü şehit olmuş, 24'ü ise yaralanmıştı. Sadece Seyit Ali ile Nideli Ali isimli arkadaşı yara almadan kurtulmuşlardı. Bataryanın toplarından sadece bir tanesi kullanılabilir haldeydi. Türk topçusunun yoğun karşı ateşi ve daha önceden Nusret Mayın gemisinin yerleştirdiği mayınlar saldırıyı püskürttü. Müttefik donanmasının başındaki Amiral Derobek, saat 17:50 sırasında yavaş yavaş boğaza doğru donanmasının yol almasını istedi. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun mermi kaldıran kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Ali, yanındaki arkadaşı Nideli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir. Üçüncü atışında İngilizlerin en büyük savaş gemilerinden olan HMS Ocean adlı gemiyi dümen donanımından, arkadaki pervaneden vurdu. Atılan top, geminin su kesiminin altına isabet ederek geminin yan yatmasına neden oldu. Gemi kontrol edilemez bir hale geldiğinden dolayı Nusret Mayın gemisinin döktüğü mayınlardan birine çarptı. Ocean zırhlısı, kimi kaynaklarda saat 18 civarında, kimi kaynaklarda ise 22 civarında Eski Hisarlık diye bilinen bugün Çanakkale Şehitler Anıtı'nın bulunduğu alanın karşısında sulara gömüldü ve müttefik donanması Çanakkale'den ayrıldı. Seyit Ali'ye ödül olarak onbaşılık ünvanı verildi. Birleşik donanma ağır kayıplara uğradı ve deniz harekatından vazgeçmek zorunda kaldı. Deniz harekatı ile İstanbul'a ulaşılamayacağı anlaşılınca bir kara harekatı ile Çanakkale Boğazı'ndaki Osmanlı sahil topçu bataryalarını ele geçirmek planı gündeme getirilmiştir. Bu plan çerçevesinde hazırlanan Britanya ve Fransa kuvvetleri 25 Nisan 1915 şafağında Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde 5 noktada karaya çıkarılmıştır. Britanya ve Fransa çıkarma kuvvetleri her ne kadar Seddülbahir ve Arıburnu sahillerinde köprü başları oluşturmayı başardılarsa da Osmanlı kuvvetlerinin inatçı savunmaları ve zaman zaman giriştikleri karşı taarruzlar sonucunda Gelibolu Yarımadası'nı işgalde başarılı olamadılar. Bigalı'da bulunan Ordu 7 19. Tümen 24-25 Nisan gecesi Conk Bayırı yönünde tatbikat yapmaktaydı. Gün ağarırken Arıburnu yönünden top seslerinin gelmesi üzerine 19. Tümen Komutanı Yarbay Mustafa Kemal bir çıkarma yapıldığını anlayıp durumu ordu komutanına bildirir. Ancak bir yanıt alamaz. Durum çok kritiktir. Yarbay Mustafa Kemal, kıyıda çok zayıf gözetleme ve koruma birlikleri olduğunu düşünerek ve geniş bir sahile yayılmış olan 27. alayın da ağır kayıplar verdiği haberini alınca, düşmanın Conk Bayırı Koca Çimentepe çizgisi ve uzantısını ele geçirmesi durumunda onarılamayacak durumlarla karşılaşacağını kavrar. Ordudan emir gelmemiş olmasına karşın girişimi ele alıp tüm sorumluluğu yüklenerek 57. alayı bir batarya ve Koca Çimentepe yönünde harekete
harekete geçirir. Kendisi de durumu izlemek üzere Conk Bayırı'na çıktığında Arıburnu kesiminden bazı askerlerin çekilmekte olduklarını ve düşman birliklerinin de bunları izlediklerini görür. O anı Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal, Ruşen Eşref Ünaydın ile yaptığı görüşme sırasında şöyle anlatmaktadır. Bu esnada Conk Bayırı'nın güneyindeki 261 rakımlı tepeden sahilin gözetleme ve korunmasıyla görevli olarak orada bulunan bir müfreze askerin Conk Bayırı'na doğru koşmakta, kaçmakta olduğunu gördüm. Bu askerlerin önüne kendim çıkarak "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye ulaşmış ve tam bir serbestlik içinde ileriye doğru yürüyordu. Şimdi vaziyeti düşünün. Ben kuvvetleri geride bırakmışım. Askerler 10 dakika istirahat etsin diye. Düşman da bu tepeye gelmiş. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim yere gelse kuvvetlerim çok kötü bir duruma düşecekti. O zaman artık bilemiyorum. Bilinçli bir düşünme ile midir yoksa ön seziyle midir bilmiyorum. Kaçan askerlere "Düşmandan kaçılmaz," dedim. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedim. Ve bağırarak bunlara süngü taktırdım. Yere yatırdım. Aynı zamanda Conk Bayırı'na doğru ilerlemekte olan piyade alayı ile dağ bataryasının yetişebilen askerlerinin marşla benim bulunduğum yere gelmeleri için yanımdaki emir subayını geriye yolladım. Bu askerler süngü takıp yere yatınca düşman askerleri de yere yattı. Kazandığımız an bu andır. Gerçekten de çekilen Türk askerleri mevzi alınca karşı taraf da mevzi alıp duraklar. Böylece 57. Alay Öncü Bölüğü'nün Conk Bayırı'na yerleşmesi için gereken süre kazanılmış olur. İşte bu an Gelibolu Savaşı'nın kaderini belirleyen önemli anlardan birisidir. Bu husus Çanakkale Savaşları tarihiyle uğraşan Türk ve yabancı bütün uzmanlar tarafından doğrulanıp vurgulanmaktadır. Daha sonra Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın izniyle 27. Alay'dan geri kalan birlikleri de emrini alan Tümen Komutanı Mustafa Kemal karşı saldırıya geçmek üzere 57. Alaya şu emri verir: "Ben size taarruz emretmiyorum. Ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir." 25 Nisan 1915 günü vakit ikindiye yaklaşırken ilk çıkarma kademesi olan Tümen'in sahile çıkışı da tamamlanmıştır. Ne var ki 27. Alayın birlikleri ve 57. Alayın yaptığı karşı saldırı ile süngü hücumları sonucu Anzaklar çok sayıda kayıp vermiş ve sahile çekilmişler. Kritik ve endişeli anlar yaşamaktadırlar. Gene de gün batarken Anzak kol ordusunun sahile çıkan Tümen'i Arıburnu'nun Sarp Yamaç ve tepelerinde yerleşme olanağı bulur. Bu tarihten başlayarak harekat 1915'in Ağustos ayına kadar 4 ay boyunca Conk Bayırı, Kocaçimentepe, Kabatepe bölgelerinde tarafların karşılıklı saldırı ve özellikle gece yapılan süngü hücumlarıyla yakın boğuşmalar şeklinde ve çok kanlı çarpışmalarla geçecektir. Bu çarpışmalar sırasında Türkler de Anzaklarda ağır kayıplar vermişlerdir. Ağustos ile birlikte ise savaş şiddetli çarpışmalara dönüşür. Tıpkı Settülbahir'de olduğu gibi Anzak ordusu da taarruz hedeflerine varamamış, çıktıkları yerlerde 3-4 kilometrelik bir mesafe ilerleyip boşaltmaya kadar da o noktada kalmışlardır. Bunun üzerine sahildeki kuvvetler takviye edilmek için Arıburnu'nun kuzeyinde Suğla, Koyunlu 6 Ağustos 1915 tarihinde yeni kuvvetleriyle bir üçüncü çıkarma yapılmıştır. Ancak 9 Ağustos'ta Kurmay Albay Mustafa Kemal'in 1. Anafartalar Muharebesi olarak bilinen karşı taarruzunda İngiliz komutanlığı ihtiyat tümenini ateş hattına sürerek sahilde tutulmayı ancak başarabilmiştir. Kurmay Albay Mustafa Kemal ertesi gün Kocaçimentepe Conk Bayırı hattında yeni bir karşı taarruz gerçekleştirmişti. Bu hattaki Anzak birliklerini de geri atmıştır. Britanya ve Anzak kuvvetlerinin 2. Anafartalar Muharebesi olarak bilinen genel taarruzları ise Osmanlı savunmasını aşamamıştır. Tüm bu gelişmelerin sonrasında İngiliz, Anzak ve Fransız kuvvetleri Gelibolu Yarımadası'nı 1915 yılı Aralık ayı içinde tahliye etmiştir. Tahliye işlemleri 9 Ocak 1916 sabahı saat 03.20'de tamamlanmıştır. İngiliz Donanma Bakanı Winston Churchill, Türklerin askeri gücünü ciddiye almamış, olayı basit ve sadece sınırlı bir cezalandırma hareketi olarak görmüştü. En güçlü ve en modern silahlarla donatılmış zırhlılarının boğazda görünüvermesiyle Türklerin direnmekten vazgeçeceğini sanmıştı. Kuşkusuz bu büyük bir yanılgıydı. İngilizler, Çanakkale'deki Türk savunmasını ve askerini sadece matematiksel ölçülere vurup onun yüksek manevi gücünü görmezlikten gelerek büyük bir hesap hatasına düştüler ve sonunda önce denizde, sonra da karada hiç beklemedikleri amansız cevabı aldılar. Böylece onlar zaferi boğazda, Türk top ve mayınlarına, karada Türk süngüsüne bırakarak çekilip gittiler. Çanakkale Savaşları ilgili bütün ulusları derinden etkilemiştir. Savaşın sonlandığı gün olan 18 Mart günü Türkiye'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak anılmakla birlikte her yıl çıkarmanın yıl dönümü olarak 25 Nisan'da Anzak Günü adıyla anma törenleri düzenlenir. Ve o gün Avustralya ile Yeni Zelanda'da ulusal tatildir. Ayrıca Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar o gün toplanarak Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzakların çıkarma yaptıkları Anzak koyuna gelerek atalarının savaştıkları bu yeri ziyaret ederler. Dünyada ise bu savaş askeri beceriksizlik
emeksizlik ve felaket sembolü olarak sayılmıştır. Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 Anzak törenleri sebebiyle gönderdiği mesaj ülkeler arası dostluğu pekiştirmiştir. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler. Ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar bu toprakta canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. 2015 yılında Çanakkale Savaşı'nın 100. yılı dolayısıyla birçok etkinlik ve törenler düzenlendi. 24 Nisan 2015 tarihinde 17 yabancı devlet başkanı ve 5 başbakanın da katıldığı törenler düzenlendi. 1 Ağustos 2015 tarihinde 750 sporcunun katıldığı etkinlikte Anzak koyunun 1915 metre açığından yüzerek kıyıya dünya barışı için yüzdüler. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.